Evet kıymetli abiler hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür Sağ ederim olun. size. Teşekkür ederim. Evet Siz Erkan abi, nasılsınız? Salim abi hayırlı bayramlar Allah Teşekkür razı ederiz. olsun abi. Cümlemizin inşallah. cümlemizin. Evet şimdi İnşallah bir gün evet abi. İnşallah bir gün beraber de oluruz diyorum. İnşallah. Şimdilik ekrandan birbirimize selam vermiş olalım. Şu çorbayı bir gün yiyeceğiz artık. İnşallah. 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 Evet. Şimdi tabii e, günümüz itibarıyla belli bir süreç yaşandı. Hepimiz bir cemaatin içerisinde olduk, bulunduk. Daha sonrasında da değişik sebeplerle artık ne diyelim kendi yolumuzu çizdik ya da kendi yolumuzu çizme adına adımlar atmış olduk. Bu adımları sadece aslında kendimiz için atalım değil de şu anda Türkiye'de kalmış, Anadolu'da kalmış. Dünün hizmet hareketi dediğimiz yani bizim cemaatin içerisinde bulunmuş masum dediğimiz insanların da belli hakikatleri artık görmesi, bilmesi, belki onlara bu noktada bizim de aynı olabilmemiz açısından bazı şeyler hani sizlerle de böyle bir hasbihal edelim, bir oturalım, bir konuşalım. Eğer bunun da bu insanlara bir faydası olursa bunun üzerine bir şeyler paylaşalım istedik. İstedim. Bundan dolayı da böyle bir sohbeti inşallah böyle online olarak gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi tabii önümüz 15 Temmuz. Aslında bu akşam biraz daha bununla ilgili konuşalım istiyorum. 15 Temmuz'un hani öncesi, 15 Temmuz akşamı ve 15 Temmuz'un sonrasıyla ilgili belki bizim gördüğümüz, duyduğumuz, tanık olduğumuz şeyler ve bunların arka planında yani bizim bile bildiğimiz arka planında yaşanan şeyler. Ama öncesinde tabii bizi 15 Temmuz'a sürükleyen bazı doneler de vardı. İşte 17-25 ile belki başladı bu süreç. Sonrasında işte 7 Şubat dediğimiz kriz, işte MİT tırlarının durdurulması hadisesi, daha sonra şike davası ve buna benzer süreç bir kartopu halinde aslında büyüdü. En sonunda 15 Temmuz olayı yaşandı, gerçekleşti. Şimdi tabii bugün cemaatin belli yayın organlarında bazı insanlar ne yapıyorlar? İşte mahrem yapı vardı, yoktu. İşte 15 Temmuz'un içerisinde cemaat hiç olmadı gibi belli şeyler söylüyorlar. Bizler hani ben kendim olarak da yani Erkan abi de hani biliyorum kendisinin daha önce yaptığı hizmetlerle alakalı olarak. Yani bulunduğumuz mahrem yapılar itibarıyla daha öncesinde belki mahrem yapıların mutfağı konumunda olan hususi hizmetleri yapmış olmamız itibarıyla öncelikle bu hani mahrem yapı denilen şey var ya da yok gibi bazı akıl karıştırıcı şeyler söyleyen insanlar var. Bununla ilgili Erkan abi siz kısaca hani bir mahrem yapının aslında cemaatin hani hangi günden itibaren var olup olmadığını bize şöyle kısaca bir söyleyebilirseniz. Çünkü içimizde biliyorsunuz bu konularda en tecrübeli talebecimiz sizsiniz. Bu konuda hani sizin bir fikrinizi almış olalım. Sağ olun. Tabii öncelikle ya mahrem yapı yok diyenler şimdiye kadar ki yapılmış bütün her şeyi ben görmedim, duymadım, bilmiyorum deyip bir sağ kulağın üstüne yatan insanlar. Yani bu konuda yalanın büyük olsun ki inandırıcıda daha kolay olsun hesabı. Yok deyince yok olmuyor hiçbir şey. Yani bu mahrem yapmanın tabiri caizse ya dibindeydik biz. Yani her bir şekilde, her bir karesinde e, bulunduk geçmişte. O günlerde belki bizim için Vatan Millet Sakarya hesabı iyi bir şeyler yaptığımızı düşünüyorduk, farz ediyorduk. Belki o şekilde kendimizi inandırmıştık. Ama bunun bir kocaman bir yalan olduğunu e, biraz geç de olsa öğrenmiş olduk.
Bu mahrem yapı dediğimiz kısım yani bütün cümle alemde aslında biliyor. Yani ilk ortaya çıkışı, tebarüz edişi, belki medyatik hale gelişi, yani bu 1986'daki askeri liselerde topluca bir atılma söz konusu olmuştu. Bu 86'da biraz gün yüzüne çıkmış oldu. Halbuki 86'nın öncesinde de mahrem yapılara eleman sokmayla ilgili işte askeri liseler olsun, harp okulları olsun, polis akademisi veya koleji olsun, polis okulları olsun. Ya bu şekilde bu yerlere insan sokma belki çok daha öncesinden benim de bilmediğim bir takım tarihlerden itibaren oraya insanlar sokulmaya başlanmış ama 1986'da ilk defa o zaman bir ortaya çıkmış askeri liselerden topluca bir atılım söz konusu olmuş ve o zaman da biraz da çizgisini esasen değiştirmiş. 86'dan sonra birazcık daha böyle e, cemaatin içerisindeki insanlardan da saklanma, gizlenme, biraz daha işi mahremiyete dökme noktasında kabuk değiştirmiş, çizgi değiştirmiş. Yani artık tamamen bir mahrem yapıya e, bağlanmış. 28 Şubat'tan sonra da külliyen hücre tipi diyebileceğimiz yapılanmalara gidilmiş. Ki yani 15 Temmuz'a kadar olan süreçte de yani hepimiz bizzat içinde bulunduğumuz mahrem yapılar oldu. Yani sadece kendi bulunduğum yapı itibariyle değil, diğer yapılarla olan irtibatlarımız da söz konusuydu. Ben aslında başka bir videoda bunu anlatmaya çalışmıştım. Yani mahrem yapıların kendi arasında e, toplandığı, işte güvenlik toplantıları adı altında e, benim de katıldığım bir takım toplantılar olduğundan bahsetmiştim. Buraya e, yine mahrem yapı olarak nitelendirilen işte kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, e, efendim jandarma birimi, emniyet birimi, adliye birimi, mülkiye birimi, MİT birimi, yani hemen hemen her birimin bir araya gelip temsilci seviyesindeki insanların bizzat Hoca Efendi tarafından da tayin edilen başında Kozanlı Ömer olmak koşuluyla düzenli toplantıların yapıldığını daha önce de ben bir yerde arz etmiştim. Burada tekrarlamış olayım. Yani mahrem yapı yok demekle olmuyor. Yani her bir zerresi, yani aslında cemaatin her bir hedefi buraya yönelik esasen. Yani evlerin yapılanması, yurtların yapılanması, dershanelerin yapılanması, yani sanki buraya mahrem yapılara bir çiftlik hesabı, zirai bir tarla gibi buraya ekip biçip yani meyvesi tamamen mahrem yapıya yönlendirme şeklinde bir oluşumdan bahsediyor. Dediğim gibi bizzat ben de sizler gibi içinde bulundum. Yani bizzat tanıdığımız insanlar da var. Yani biz bu şekilde çıkıp konuşunca e, yani biz bunları tanımıyoruz derler mi? Derler. Ya bunlar da nereden çıktı derler mi? Derler. Ama güneş balçıkla sıvamaz. Yani onlar ne derse desin. Ya böyle bir yapı var ve şu anda da kendi içerisinde yine bu yapıya müntesip olan insanların kendi aralarında yapıyı devam ettirmeye çalıştıklarını da düşünüyorum ben şahsen. Evet. Evet, şimdi tabii hani bunlar hepimizin hayatında bildiğimiz, gördüğümüz, yani talebe hizmeti yapan herkesin bildiği, bizzat aslında şahit olduğu şeylerdi. Zaten hani hizmet olarak, cemaat olarak bizim en övündüğümüz şeylerden birisi, özellikle talebeciler olarak övündüğümüz şeylerden birisi, hani bu mahrem yapı dediğimiz, hani onun öncesinde okullara işte öğrencilerin hazırlanması, onların gönderilmesi, bir işte eğitim danışmanlığının, bir ne diyelim talebecinin kıymeti zaten bununla ölçülür.
Bu sebeple de işte mahrem yapıların varlığı belki hizmetin ilk olduğu günden itibaren zaten varlığını devam ettiriyor. Şimdi Salih abi mesela şimdi sizi ekranda görüyorum. Mesela gözlükleriniz var. Muhtemelen size ortaokuldayken vasıfsız demişlerdir. Vasıfsız olarak hususi gruplara alınmamışsınızdır. Siz de hani bu konuda birkaç şey söylemek isterseniz. Anlıyorum abi. Şimdi ben vasıfsız dediler mi demediler mi onu bilmiyorum da yalnız ben zaten kolej mezunuydum. O sebepten öyle bir yönlendirmeye muhatap olacak kişilerden değildim yani. Başta zaten Külliyen vasıfsız. nasıl? Külliyen vasıfsız. Ha külli. Ben külliyen vasıfsızdım aynen dediğiniz gibi. Ama yani benim kendi yaşadığım süreçler var sonuçta. Geçmiş dönemde biz de aynı bu dediğiniz yerlere, askere, okullara, şuraya, buraya öğrenciler gitsin diye çalışmalar yaptık yani. Biz de birilerini yönlendirmeye çalıştık buralara. Ama benim demek istediğim özellikle şu, kendim ben dönüp bakıyorum, kendi hayatıma bakıyorum. Ben buraya diyorum bu insanları yönlendirirken aklımın ucundan kesinlikle bu memlekete ihanet edecek seviyeye gelecek kişiler buralardan yetişsin. Bizim elimizin altında bu tür insanlar işte bulunsun. Biz kafamız estiği zaman kalkalım bu devlete kafayı kaldırıp da e, kurşuna şeyle kafayla çıkarcasına şey yapalım, isyan edelim. Bunun için de kurşun askerler yetiştirelim. Böyle bir kafayla biz o günlerde hareket etmedik. Zannımca sizler de o kafayla hareket etmemişsinizdir yani. Ama Aynen. dün olay geldi, döndü, dolaştı. Bir 15 Temmuz gibi bir ya ben çok daha farklı şeyler de söylenebilir de sizler önceden de zaten benim düşüncelerimi az buçuk biliyorsunuz. Yani saçma sapan bir yere bağlandı yani bu mevzu. Ama bu insanlar böyle olsunlar da memleketin başına bela olsunlar. Ailelerine dert, tasa meselesi olsunlar. Biz böyle bir şey kesinlikle arzulamadık o dönemlerde uğraşırken. Fakat arkadan birileri kalkıp da bunu kullanmışsa ki kullandılar bugün bunu artık çok net bir şekilde ben görebiliyorum yani. Dini duygularımız açık açık istismar edildi yani. Ben bunu böyle görüyorum bugün baktığım zaman geriye. Bunu böyle kullanmışlarsa artık onun vebali onların üzerinde. Ben üzerime düşeni bu vakitten sonra devletime karşı, milletime karşı gerek bildiklerimi açık açık anlataraktan, gerekse de etrafımdaki insanlara mümkün mertebe rehber olmaya çalışaraktan bir yol çizmeye çalışıyorum yani kendi adıma. Evet. Şimdi tabii bunlar artık ne diyelim cemaatin içerisinde bulunmuş, belki yıllarını vermiş bütün insanların aslında birçoğumuz itibarıyla görüp yaşadığımız şeyler. Şimdi hani ana konumuz olarak 15 Temmuz'la ilgili olarak. Şimdi 15 Temmuz'un öncesinde hani cemaatin içerisinde tabii ne diyelim sivil bölge yapılanması içerisinde tabii insanların bunu görüp duyabilmesi çok mümkün değildi. Ama mahrem birimler içerisinde haseten işte özellikle cemaatin fazlaca ne diyelim yoğunlaştığı elemanların fazlaca bulunduğu kurumlar itibariyle, yani devletin önemli kurumları itibariyle düşündüğümüzde, acaba bu mahrem yapıların içerisinde gerçekten 15 Temmuz'a yönelik nasıl bir duyumlar vardı ya da duyumlarımız bununla ilgili nelerdi? Öncelikle hani Salim abi siz de yine başlamış olalım. Yani cemaati aslında 15 Temmuz'a getiren şey neydi? Yani sizin kendi hizmet bakış açınızla ilgili soruyorum. Yani cemaat niye hani biz 15 Temmuz'a kadar geldik ve 15 Temmuz'un öncesinde hani sizin bildiğiniz, gördüğünüz, duyduğunuz şeyler nelerdir? Yani benim yine dönüp baktığım zaman geçmişe ufak ufak böyle kurbanın suda yavaş yavaş alttan kaynatılması suretiyle kavrulup gitmesi gibi
Cemaat içinde özellikle mahrem birim dediğimiz yerlerin bu darbe olayına, e, darbeye hazırlık şeklinde yavaş yavaş böyle bir alıştırıldığını ben gördüm. Şimdi onu görüyorum yani dönüp baktığım zaman bunu anlıyorum. Ufak ufak biz buna alıştırıldık. E, Kafalarımızda böyle bir şey olabileceğine dair bir şey oluştu. Artık bir anlayış oluştu. Ama sıkıntı şurada. Onu işte geçmişte keşke zamanında düşünebilseydik. Düşünmedik değil, düşündük de bunlar işte o zaman konuşamıyorduk yani. Bu da şu, biz 2007 yılında çok ben iyi hatırlıyorum. 2007 idi sanırım. Bu Turgut Özal Derneği adı altında Ankara'da bir dernek vardı. Daha sonra hatta üniversitesini falan açmıştı o dernek. Bu derneğin düzenlemiş olduğu mevlüt toplantıları vardı. Onları sizler de belki getirmişsinizdir kendi illerinizden toplayıp insanları. Biz Kocatepe Camii'ni demokrasiye sahip çıkma adı altında doldurmak için tıklım tıklım dolduracağız diye parsel parsel orayı paylaştığımızı ben hatırlıyorum. Yani Kocatepe caminin içini falanca bölge dolduracak, dışını falanca bölge dolduracak. Ne bileyim bunun gibi böyle her yeri paylaştığımızı ve Türkiye'nin dört bir yanından buraya insan topladığımızı hatırlıyorum. Şimdi dönüp de bir adama sormazlar mı? Ya kardeşim sen daha 2007'de böyle bir şey yapıyordun. Demokrasiye sahip çıkıyorum diye mevlüt toplantıları kendi adına. O zamanlarda hatırlıyorsunuz işte Cumhuriyet mitingleri tarzı şeyler yapılıyordu bir taraftan da. Yani bunların zıttı gibi bir hadise. Demokrasiye sahip çıkıyorum diyordun sen. Ne oldu da 10 yıl bile geçmeden meselenin üzerinden sen demokrasinin altına dinamit döşer e, konumuna geldin yani. Buraya kadar düşebildin. İşte bizi buraya getiren şey benim bugün dönüp de baktığım zaman bazı çapsızların diyeyim ben artık daha fazla daha farklı şeyler söylemek istemiyorum. Çapsızların kendilerini bilmez, hesapsız, kitapsız hareketleri diye ben düşünüyorum. Çünkü e, dönüp bakıyorum ben etrafımda 15 Temmuz'la alakalı öncesinde net bir şekilde hani bugün şöyle bir şey olacak falan gibisinden bir şey duymadım. Net bir şekilde bunu idrak etmedim. Kendim bile 15 Temmuz'un o akşamında bile farkında değildim yani mevzunun ne olduğunu. Ama o çevredeki o çapsızlar belki daha sonra bir sorunuz olursa daha derinlemesine irdeleyebiliriz. Bunların isim cisim anlamında da konuşabiliriz yani. Çok da önemli değil ne olduğu. Artık bugün herkes her şeyi biliyor zaten. Bunların bizi sürüklediği bir yer oldu ve sonuçta geldiğimiz nokta böyle bir durum. Bir diğer mevzu da bence burada e, bu cemaatin lideri olarak Hoca Efendi'nin burada bence dik durabilmesi lazımdı. Kim ne getirirse getirsin sen ömrün boyunca 60'lı yıllardan başladın şey işine, vaaz nasihat işlerine. Bu insanlar seni niye sevdi? Ben niye sevdim açıkça ben kendimden söyleyeyim. Ben niye sevdim Hoca Efendi'yi? Hoca Efendi bana biz muhabbet fedaisiyiz. Biz muhabbet fedaisiyiz. Bizim husumete vaktimiz yoktur dediğinden dolayı sevdim. Başkaları insanları sokaklara çağırıyor. Bu hareket sokağa çağırmıyor. Bu hareket eğitim için çalışıyor. Bu hareket insan yetiştirmek için uğraşıyor. Bu hareket memlekete hayırlı vatandaş yetişsin. Memur da olabilir bu. Önemli değil. Asker de olabilir. Yeter ki hayırlı vatandaş yetişsin diye çalışıyor. Düşüncesi bizde oluştuğundan dolayı ben bunu sevdim. Çoğu kimse de bilmiyorum Erkan abi ne der, sizler ne dersiniz? Sizler de aynı kafadasınızdır diye düşünüyorum. Hepimiz böyle Anladım. sevdik yani. Ama işi sen getirip de 15 Temmuz gibi saçma sapan bir yere bağlarsan o zaman artık daha senin arkanda bizim de durabilmemiz mümkün değil. Ki duramadık zaten. Kendin kendi arkanda da duramadın. Kendin kendi arkanda duramadığın gibi yanındaki şeylerini en yakın arkadaşlarını Adil Öksüzler gibi vesaire inkar etmek durumuna geldin yani. Daha bunun ötesinde denilebilecek ben bir şey bilmiyorum yani. Evet. Evet abi. Şimdi hani benim Erkan abi size sözü son olarak bırakacağım. Bu konuda yine sizin belki öncesinde söyleyeceğiniz daha geniş şeyler olabilir.
Hani benim de hani görebildiğim, gözlemleyebildiğim kadarıyla yani az önce söyledim yani bizi 15 Temmuz'a getiren süreç içerisinde öncesinde yaşanan özellikle işte dershane krizi, dershane krizinden sonra yaşanan Türkiye'deki diğer hadiseler ve bunlar neticesinde artık bizim cemaatin içerisinde belki mütevellilerde hatta işte sohbet anneleri dediğimiz insanlardan bile bazıları ki şahit olduğum insanlar var bunlardan. Ya bu işi ancak darbe temizler gibi ifadeler duymaya başladık. Ya ben duydum hani bunu öyle söyleyebilirim. Çünkü öyle bir kutuplaşma içerisine girildi ki mevzu hani sanki sadece bir partiyle cemaatin bir mücadelesiymiş gibi oldu. Oysa ki devletin önemli sahipleri, önemli değerleri bu esnada hani ne yapıldı, ne edildi, belli şeyler hallaç pamuğu gibi atılırken her iki taraf tarafından hani hem cemaat tarafından hem de cemaate karşı belli hamleler yapılırken hani hükümetin belki yapmış olduğu belli ne diyelim manevralar sebebiyle belki en çok zarar gelen şeylerden birisi devletin kendi itibarı olmuş oldu. Cemaatin dediğim gibi tabanında da artık bir yerden sonra hani dendi ki yani bu işi ancak belki bir darbe temizleyecek gibi bir şeyler duyduk. Hatta hani mahrem birimlerden arkadaşlar kendi aralarında espri yaparken işte su uyur, Hulusi akar gibi şeyler duyduk. Hani burada herhangi bir isimle alakalı yani hani bu şahıs bu şahıs değil ama hani ordunun hani uyumadığı, bununla ilgili bir hareket geçeceği gibi bir şey anlıyorum ben. Bizim ofis vardı biliyorsunuz Ankara'da hani abilerle beraber oturduğumuz günlük çalışmalarımızı yaptığımız. Sonra işte bu şekilde yaptığımız zaman bu şekilde oradaki bir konuşma neticesinde hani böyle bir hazırlığın olmuş olabileceği, birimlerin içerisindeki insanların da artık bunu konuştuğu gibi şeyler dillendirildi. Hani ben şahsi kanaatimi söylüyorum. Yani dün de öyleydi, bugün de hala böyle aslında. Yani yıllarca kendini bir hizmet hareketi olarak tanıtmış, öğrenci hizmeti olarak, talebe hizmeti olarak, insanlığın hizmetine sunulan bir şey olarak yapılmış bir hareketin böyle bir şey kalkışabileceğini ya da böyle bir şeyin içerisinde bulunmayı geçin, hani bunu bir sohbet ortamında bile konuşulmasının aslında çok rahatsız edici olduğunu bulunduğum ortamlarda söylemeye çalıştım. Ama neticesi itibariyle tabii bunun geldiği bir yer vardı, geldiği bir çizgi vardı. Belki herkesin kendi görüşü vardı ama şunu çok iyi biliyoruz ki hizmetin içerisinde abilerden görüp duymadan, belli yerlerden bunlar kulağımıza hani bir şekilde gelmeden, kulağımıza dolmadan, belli toplantılarda bunu ima eden şeyler söylenmeden hiçbir insan sadece bu benim kendi düşüncem diyerek böyle fikirler ortaya atmaz. Yani atmadı. Ben böyle şahit oldum. Ee, Erkan abi hatırlarsınız 2015 yılının Nisan ayıydı Amerika'ya gittiğimizde işte kendi birimimizin temsilcisi olarak orada bulunduğumuz süre içerisinde hani Hoca Efendi'nin yanına girdik. Hoca Efendi'nin huzuruna hani girdikten sonra kendisinin bize şöyle bir ifadesi olmuştu. Ben o süreçte izdivaç mesullüğü de yapıyordum. İzdivaçla ilgili bir soru sorduk. Ona cevap verdikten sonra kendisi ben de beklentilerimin esiri oldum, ben de beklentilerimin kurbanı oldum gibi bir şey beklediğini, bu beklentilerin aslında olmadığı gibi bir şey, bir ifade kullanmıştı kendisi. Tabii bu beklentinin ne olduğunu %100 olarak hani yorumlamak ya da bunu sadece hani bu şunun binaen söylemiştir demek çok hani ne diyelim uçmak Doğru. olur. Hani öyle bir şey olabilir. Ama hani benim kendi yorumum demek ki hani daha sonrasında hani belli yazı dizilerinden takip ettiğimiz kadarıyla anladığımız, gördüğümüz kadarıyla Hoca Efendi de bir şekilde bir olayın içerisine hazırlanmış. Yani bugün deme belki zihnen ya da bir şekilde bu ortamın içerisine çekilmiş. Ama hani çekilmişten kastım şu aslında. Ben hizmetin içerisinde yani Hoca Efendi'nin onayı olmadan ya da Hoca Efendi'den bir şey şey yapılmadan kendisinin olur Yeşil demedikten ışık. sonra kendisinin icazeti alınmadıktan sonra
bir şeyin yapılabileceğine görmedim, şahit olmadım. Ya da bize anlatılan şekliyle, bize söylenilen şekliyle böyle bir duruma hiç şahit olmadım. Hani daha sonrasında en son 2015'in Aralık ayıydı sanıyorum. Yine bizim birimden önemli bir abi Amerika'ya gitti, döndü. Döndüğünde Hoca Efendi'nin arkadaşlar sabretsinler, 2-3 ay daha dayansınlar. 2-3 ay sonra bir şeyler hani ne diyelim bir umut yine önüne bakılan ya da 2-3 ay sonrasına işaret edilen bir şey. Yani bu Türkiye şartlarında ya da insani gerçekler içerisinde 2-3 ay olabilir, 4-5 ay olabilir. Hani zaman mevhumu şey değil ama yine bir beklenti var, yine bir hazırlık var. Ama bunun da 15 Temmuz'un öncesine yaklaşık tekabül ediyor olması aslında bunun da bir şekilde bizim de göremediğimiz hani ben kendi adıma kendi mahrem birimimizde bulunduğumuz şartlar içerisinde bununla alakalı herhangi bir hazırlık olduğuyla alakalı bize bir şey söylenmedi. Duymadık da. Ben kendim itibariyle söylüyorum. Çünkü zaten Türkiye'de belli operasyonlar yapılmaya başladıktan sonra birimler yani mahrem birimler bizim birim de dahil olmak üzere artık toplantıları daha dar daireler içerisinde yapmaya başladı. Bazı insanlara belki daha dar dairede daha özel şeyler söylendi. Daha farklı belki birebir görevlendirmeler, birebir söylenen şeyler oldu. Bunları da düşündüğümüz zaman bizi hani öncesinde işte bütün o süreçlerin neticesinde artık ya Herro ya Mero olarak bir 15 Temmuz'a taşındığımızı düşünüyorum ben de bu konuda. Bu konuda Erkan abi sizin de fikirlerinizi almış olalım öncesiyle ilgili olarak. Yani esasen ben de sizin gibi düşünüyorum, Salim Bey gibi düşünüyorum. Çünkü 15 Temmuz'a kadar olan süreçte bize bir cümle kurulmadı. Böyle bir hazırlık e, aşamasıyla ilgili. Böyle bir hazırlıktan haberimiz de olmadı. Ama ben şunu söyleyebilirim, vicdanen de rahat olarak söylüyorum. Yani 15 Temmuz gerçekleştiğinde medyada bunu e, Gülen cemaatinin yaptığına dair bir haber duyduğumda hiç garipsemedim. Yani olabileceğine ben de o an itibariyle, duyduğum an itibariyle esasen inandım. Yani olabilir dedim. Çünkü 17-25 Aralık süreci, onun öncesi sonrası yaşananlar 15 Temmuz'a gelindiğinde, ya, gerçekleştiğinde yok böyle bir şey mümkün olamaz diyemedim yani. E, Abi bu Dolayısıyla araya girebilir miyim burada ben hemen bir şey söyleyeyim. Şimdi e, 2015'in bazı aylarından bahsetti burada Özgür abi ya. 2015'in Şubat ayında benim o bulunduğum bir ortamda orası. Dedi ki Hoca Efendi kendisi e, bir beklentim var dedi. Bir beklentim var dedi. Tamam mı? Aynı o biraz önce bahsettiği şekilde. Daha sonra biz oraya gittiğimiz abiyle geri döndük buraya. Bana bir şey yaptırmak istiyordu. Yani bir mevzuyu halletmemi istiyordu. Riskli bir iş. Benim çok arzu etmediğim bir mevzu yani. Ben arkadaşlarım böyle şeylere sokmak istemediğim bir şey diyeyim ben size. Yani şimdi burada açıklamaya çok da gerek yok her şeyi. Ama gerekirse onu bile söyleyebiliriz yani. Neyse. Ee, O zaman geri dönüp de buraya geldiğimiz zaman beni bir başka birimin şeyine götürdü. Toplantısına götürdü yanında. Orada askeriyedekilerle ilgilenenlerden birileriydi bunlar. Orada bu birimin başındaki insana sordu yani. Dedi ki böyle böyle bir beklentim var diyor. Sizin bildiğiniz bir hareketlilik var mı dedi şeyde. Askerin içinde yani. O birimin başındaki adam dedi ki yok dedi biz öyle bir şey kesinlikle bilmiyoruz dedi. Öyle bir hareket olduğunu da düşünmüyoruz dedi. Bu ne zaman oluyor? 2015'in Şubat'ın Mart'ı oluyor yani. Aradan 1,5 yıl geçince biz bu hareketi gördük. Her şey açık ortada. Buyurun abi. ya, ben de aslında tamamlamıştım söyleyeceklerimi. Yani e, biraz önce Özgür Bey de söyledi. Yani Hoca Efendi'nin icazeti alınmadan böyle bir şeye girişilmesi mümkün değil diye. Ben de tasdikliyorum yani bunu. Yani biz ondan veya onun
burada temsilcisi gibi görev yapan birim mesullerinden, birim abilerinden izinsiz hiçbir işimizi halledemiyorduk. Yani bırakın normal cemaatin işleyişiyle ilgili şahsi işlerimizde de aynı şekilde yok araba alacağım, izin alıyorum. Evleneceğim, izin alıyorum. Yani ev bark sahibi olacağım, izin alıyorum. Yani her bir şekilde her bir şeyden izin alıyoruz. Yani böyle bir şeyde böyle bir külli bir bütün bir milletin, bütün bir ülkenin kaderiyle oynanacak bir mevzuda e, icazet alınmaması, haberdar edilmemesi kesinlikle mümkün değil diye düşünüyorum yani. Evet Özgür abi. Evet abiler, şimdi kısa bir ara verelim. Daha sonra tekrar buluşacağız inşallah. İnşallah.